ABD hakimiyetinin ortadan kalkıp doların ağırlığını yitirmesini hayal edebiliyor musunuz? Bir zamanlar Batı'yı karşılarına alan, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri bir araya gelip bir ittifak kurmuşlardı. İttifakın adı BRICS. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika G7'ye alternatif bir model sağlayarak kendilerini küresel dünyanın temsilcileri olarak konumlandırmıştı. Kuruluşuyla birçok endişeye yol açtı. BRICS ittifakı küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmekteydi. Artan ticaret ve ortak para birimi planları Batı'yı zorladı ve küresel olarak siyasi ve ekonomik değişimlerle ilgili endişelere yol açtı. Ancak şu an geldiğimiz noktada gelişmekte olan ekonomilerin birleşme efsanesi soldu. BRICS ülkeleri jeopolitik kıskaca alındı. Ancak bu enerji alanındaki jeopolitik kıskaçtan kurtulmak için yeni bir hamleye başvuruyorlar. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın BRICS'e üye olması an meselesi. Suudi Arabistan gibi petrol devinin ittifaka üyeliği enerji ihtiyacı duyan ülkelerin ABD dolarını terk etmesine sebep olacak mı? Küresel güçlerin batıdan doğuya kayması gerçekleşir mi? Çin ve Rusya Suudi Arabistan'ın ABD güdümünden çıkıp BRICS'e üye olmayı kabul etmesi için neler yapacak? BRICS ne ve dünya düzenini nasıl değiştirecek? Onun bu bölümünde tüm bu soruların cevabını arayacağız. BRIC, 2001'de İngiliz ekonomisti Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi 4 ülkenin kısaltması olarak icat edildi. Güney Afrika 2010'da ittifaka katıldı ve bu organizasyon BRICS'e dönüştü. BRICS'in temel amacı diplomatik ve ekonomik çerçevede Batı'dan bağımsız hareket etmek. Gelişmekte olan 5 büyük ekonominin bileşeni BRICS, birlikte dünya nüfusunun yaklaşık %42'sini, küresel gayri safi yurt içi hasılasının 1/4'ini, 2,88 milyar insanın yaşadığı dünya coğrafi alanının yaklaşık %26'sını temsil ediyor. Ve geçen yıldan bu yana BRICS'in genişletilmesi konuşuluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir, Arjantin ve İran'ın BRICS'e katılmak için şimdiden başvurduğunu belirtti. Buna karşılık Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır'ın da BRICS üyesi olmaya olan yoğun ilgilerini açıkladılar ve şimdiden üyelik sürecine dahiller. Şimdi soru şu ki, BRICS'in genişletilmesiyle uluslararası düzende ve küresel ekonomide hangi sonuçlar veya etkiler olacak? Rusya, OPEC artı üyeleri arasında en büyük ikinci ham petrol üreticisi. OPEC artı, petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Rusya sadece petrol üretimiyle ekonomisini yürüten bir ülke. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı açıktan işgali nedeniyle Amerika ve Avrupa Rusya'ya yaptırım uyguladı. Ve bazı Avrupa ülkeleri Rus petrolüne olan bağımlılıklarını en aza indirdi. Çin, petrolünü Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Umman, Brezilya ve Kuveyt'ten ithal ediyor. 2022'de Rusya'dan ham petrol ithalatını %21 oranında arttırdı. OPEC artı üyeleri birkaç ay önce petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltmaya karar verdi ve 2023 sonuna kadar böyle devam edecek. Böylece ham petrol fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Ham petrol fiyatları yükselirse enflasyonist baskı güçlenecek, ülkelerin faiz oranları daha da yükseltme ve küresel ekonominin soğuma riskini arttıracak. Suudi Arabistan, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından biri. Dünyanın petrol sıvı üretiminin %11'i ve dünya petrol rezervlerinin %15'ine sahip. Son zamanlarda petrol üretimini günde 10 milyon varilden 13 milyon varile çıkarmak için girişimlerde bulunacağını açıkladı. Mısır ise önde gelen bir petrol üreticisi ve ihracatçısı. Mısır, pamuk ve tekstil, ham madde, kimyasal ürünler ve petrol ürünleri ihraç ediyor. Aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı. İran ise dünyanın en büyük hidrokarbon rezervine sahip. Aynı zamanda OPEC artı ve Şangay İşbirliği Teşkilatı üyesi. Cezayir 10. büyük doğalgaz rezervine sahip ve 6. en büyük gaz ihracatçısı. Aynı zamanda OPEC artı üyesi. Türkiye motorlu taşıtlar ve parçaları, altın ve petrol ihraç ediyor. Dünyanın 7. büyük pamuk ihracatçısı. Arjantin büyük bir buğday ve mısır ihracatçısı. Şimdi söz konusu bu ülkelerin Suudi Arabistan, Mısır, İran, Arjantin ve Türkiye'nin BRICS'e katılımı gerçekleşirse dünya düzeni ve küresel ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratacağı kesin. BRICS'in ana amacı petrol üreticisi ülkelerin etki alanını güçlendirmek. Petrol piyasasının küresel ekonomideki yapısını değiştirmek. Yani petrolün dolarla alınıp satılmasını engellemek. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
BRICS ülkeleri için ortak bir para birimi yapmayı önermişti. Eğer gerçekleşirse daha istikrarlı bir para birimi oluşturacaklarını iddia ediyorlar. Çin, Rusya ve İran'ın ABD ile rekabeti olduğundan ABD'nin dünyadaki etkisiyle mücadele etmek için daha fazla ittifak yapmayı planlıyorlar. BRICS tüm bu emellere ulaşabilirse doların tekelci etkisi baltalanmış olacak. Ancak halihazırda ABD doları küresel finans ve parasal sistemde dünyanın baskın para birimi ve ABD küresel liderliğinin merkezi olmaya devam ediyor. BRICS ülkeleri ortak bir para birimi üzerinden ticaretlerine devam etmeyi tercih ederse de-dolarizasyon hızlandırılacak. Şimdi sizlere BRICS'in diğer amacından bahsetmek istiyorum. Türkiye, Cezayir, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve diğerleri BRICS'e katılmaya olan ilgilerini zaten gösterdikleri için BRICS, küresel etkisini arttırmak için tüm işlemleri hızlandıracaktır. Ancak bu ülkeler Rusya ve Çin'in dünya düzenine liderlik etmesini sağlamış olacak. BRICS sürekli genişlerse Çin büyük yayılma stratejisini dünyada kolayca yapabilecek. Peki bunu nasıl başaracak? Çin 50 milyar dolardan fazla parayla Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı. Çin ve Rusya'nın Afrika kıtasındaki yatırımı genişliyor ve her iki ülke de Güney Afrika'nın en büyük ticaret ortağı. BRICS'teki ülkeler başlı başına gelişiyor olsalar da ittifakın içinde liderlik Çin ve Rusya'da. Dolayısıyla Batı'ya karşı toplanan ittifakın yine jeopolitik sorunlara takılarak gelişiminin durması da söz konusu. Diğer ülkelerin üyeliği tartışılıyor olsa da Suudi Arabistan'ın üyeliği gerçeğe daha yakın. Suudi Arabistan potansiyel olarak BRICS'e katılmaya hazırlanırken ülke ekonomisi üzerindeki etkisi açısından dikkate alınması gereken çok şey var. Bazıları bunu basit bir jeopolitik hareket olarak görse de bölge ve bir bütün olarak dünya için önemli ekonomik etkileri olabilir. Her şeyden önce BRICS uluslarının ekonomik gücünü anlamak önemli. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika birlikte dünya nüfusunun %40'ını ve küresel gayri safi yurt içi hasılasının %25'ini temsil ediyor. Suudi Arabistan bu gruba dahil olsaydı sadece bloğun boyutunu ve etkisini önemli ölçüde artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkeye güçlü bir ekonomik ortaklar ağına erişimi açacak. Suudi Arabistan'ın BRICS'e katılmasının potansiyel faydalarından biri artan ticaret fırsatları. Dünya payının %30 ve %22'siyle küresel petrol ve gaz tüketimine zaten hakim olan blok içindeki enerji ticaretinde Suudi Arabistan kilit bir oyuncu olabilir. Çin ve Rusya için bu kaçırılmaz büyük bir fırsat. Bundan dolayı Çin, Suudi Arabistan ve İran'ın 7 yıl sonra barışmasını da sağlayarak bölgenin istikrarını sağlayan oyuncu olmak istiyor. BRICS'e katılmak potansiyel riskler ve zorluklar sunuyor. Batı ve Doğu bloğu arasında güç gerilimi artabilir. Küresel ekonomi giderek bölündükçe Suudi Arabistan bloklar arasındaki çatlakları azaltmak için çok önemli bir rol oynayabilir. Genel olarak Suudi Arabistan'ın BRICS'e potansiyel olarak dahil edilmesi ulusun ekonomik çeşitliliğini ve gelişimini hızlandıracağı ve Batı bloklarının bağımlılığını azaltacağı için Suudi Arabistan için bir kazan-kazan fırsatı sunuyor. Suudi Arabistan'ın BRICS'e dahil edilmesi Avrupa Birliği'ni ABD dolarını terk etmeye ve petrol ve gaz ticaretini yeni para biriminde düzenlemeye zorlayabilir. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın BRICS para birimine katılması veya kabul etmesi küresel güçleri Batı'dan Doğu'ya kaydırabilir. BRICS üye ülkelerindeki en son ekonomik gelişmelerin grubun kurulduğu zamanlardaki vaatlerle çok az ilgisi var. 5 üyeden sadece Çin o zamandan beri sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyüme elde etti. Ancak diğer üyeler bu büyük ekonomik gelirlerden mahrum kaldı. Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 2010'da 6 trilyon dolardan 2021'de yaklaşık 18 trilyon dolara büyürken Brezilya, Güney Afrika ve Rusya'daki ekonomiler durgunlaştı. Ukrayna'daki Rus işgalinin başlamasından bu yana BRICS ülkeleri Batı'dan daha da uzaklaştılar. Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ne Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ne de Çin yer almıyor. Ancak Rusya'nın jeopolitik olarak izole edilmesi BRICS'e üye olan tüm ülkelerle de ticaretini önemli ölçüde sekteye uğratıyor. 2014'te BRICS, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods anlaşmaları ile kurulan mevcut küresel finansal sistemi engellemek için kendi kalkınma bankalarını kurdu. Bretton Woods, petrolün yalnızca dolarla alım satımını organize eden bir sistem. Bu ekonomik dev birkaç yıldır küresel yönetim organlarında ve çok kutuplu bir düzene geçişte daha büyük bir rol talep ediyor. Küresel gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %31.5'ini ve 3.2 milyar nüfusu temsil eden birleşik bir ekonomiye rağmen grup Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndaki oy haklarının sadece %15'ine sahip. Bu ittifaka yeni ülkelerin eklenmesi küresel ekonomik manzarayı inkar edilemez bir şekilde yeniden şekillendirebilir ve grubun dinamikleri doğal olarak değişebilir.
Diplomatik olarak Ukrayna'daki savaş Doğu destekli bir Rusya ile Batı arasında keskin bir ayrım çizgisi çizmiş gibi görünüyor. Dünya düzeninin hassas dengesi Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle ortadan kayboldu. Dünyanın zayıf ekonomisine yönelik ek operasyonların yanı sıra en son Soğuk Savaş sırasında görülen ulusal konumlarda da bir kutuplaşmaya neden oldu. Bizimle olmayan, bize karşı olan retoriğini kesinlikle yeniden canlandırdı. Böyle bir ortamda bile tıpkı 2014'te önceki Rus-Ukrayna çatışmasında olduğu gibi BRICS belirsiz bir duruş sergiledi. Hiç kimse grubun üyelerinin Ukrayna'nın işgalini düpedüz kınamasını bekleyemez. Çünkü Rusya üyelerinden biri. Bu argümanı daha da doğrulamak için Çin'in aşırı batı karşıtı duruşu ve Rusya ile sınırsız bir ortaklık ilanı da eklenebilir. Hindistan'ın Rusya ile tarihi bağlar var. Brezilya ve Güney Afrika Avrupalı ortaklarıyla dostane ilişkilerini sürdürüyorlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında BRICS tamamen batıdan kopmuş değil. Hatta Batı'yla anlaşmaya zorlayan bir ittifaktır. Kriz anında ortaya çıkan bu ittifak, ekonomik ittifaktan daha çok krizleri çözmek için kullanılıyor. Rusya için ise Ukrayna ile savaş sırasında ve sonrasında dünya siyasetindeki izolasyonu azaltmak, iletişim ve ticaret kanallarını açık tutmak için BRICS sadece bir köprü olarak hizmet edebilir. Ben Nazgül Kencetay. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı açıktan işgali nedeniyle Amerika ve Avrupa Rusya'ya yaptırım uyguladı ve bazı Avrupa ülkeleri Rus petrolüne olan bağımlılıklarını en aza indirdi. BRICS tüm bu emellere ulaşabilirse doların tekelci etkisi baltalanmış olacak. Ancak halihazırda ABD doları küresel finans ve parasal sistemde dünyanın baskın para birimi ve ABD küresel liderliğinin merkezi olmaya devam ediyor. BRICS ülkeleri ortak bir para birimi üzerinden ticaretlerine devam etmeyi tercih ederse de-dolarizasyon hızlandırılacak.